Herkese merhaba. Geçen bölüm oyun bitti zannetmiştik ama bize sahte bir final göstermişti oyun. Şimdi kalemizi tamamlayalım. Diğer görevleri yapalım. Büyük ihtimal DLC'den dolayı böyle bir şey yaptı. Zaten ana görev var. Ana görevden oyunu tekrar bitirecek diye düşünüyorum. Bakalım bir şekilde ilerleyeceğiz. Hatta sonra Razik'le başlayabiliriz. Bir yandan da savaşıp para falan kazanmaya çalışacağız. Bu arada artık Lord olduk galiba. Bu neler varmış? Yokmuş, bomboş. Çık. Hatta bir şeyler alacağım. Gariban ya. Vallahi billahi ya, şu hale bak ya. Önce şu hatta bir şeyler alalım, dur. Paramız ne kadar? 2.8K. Bir şeyler var mı? Olmaz mı? Çok güzel. Gidelim şu abiye. Hemen satalım üstümüzdekileri. Lan. Nereye takıldık anasını satayım? Ablacım bak. Şeytan. Abi zenginledin de bana. Bak zenginledin de o kadar sana. Neyse fena değilsin hadi. Hadi fena değilsin. Affediyorum seni. O kadar adama şey veriyoruz anasını satayım. Eşya getiriyoruz. Al eşek kulaklarını. Şu hazine haritalarına bakmadım ya. Oha. Sürüde şey varmış üzerimizde ha. Dön gitsin. I'd like to Peki. Here you are. Az para kazan sen. Senin yine paraya ihtiyacın var. Yine parasız kalmışsın. Şimdi. Şu atın üsttekileri de satalım buraya. Nedir böyle ya? İyi toplamışız. Savaşta bayağı topladık zaten de. Sat diyelim. Ey maşallah. Benim kılıcımdan iyi olma şansları zaten yok da. Belki arada bir tane iyi çıkar diye baktım. Varlığın tüccarın varlığı 1.7. Ya bir şey olmaz al. Fazladan saygınlık kazanırız. Al. İnanırsın, inanırsın, şey yapma böyle fazla takılmasın. Şimdi bir de hırçıya gidelim. Cucumbers, lovely cucumbers, asparagus and fruit. Selamlar abicim. Ne iş konuşalım bak. Nelerim var nelerim. Altı kas var, bunu komple büyük ihtimalle soyacağız. Tamam, bu tamir edilemiyor yine. Allah'ım ya Rabbim, hep bu patlıyor ya. Bak iki tanesi hep patlıyor bunların. Neyse. Çok da önemli değil şu anda. Bende bayağı para var. Gel bakalım. 7.400. Güzel. Güzel, deli para kazandık. Ben bu atı giydireceğim abi. Gidelim. Atımıza güzellik zırhlar alalım. Burada sanırım atçımız. Evet burada. Oyun bitti diye bir an çok korktum ya. Ne oldu lan? Hayırdır? Aa, takıldık. What about Istvan? I assume That we didn't catch him? No. Because if we had, you'd be the first one to know. Have no fear. We'll get him eventually. I hope you're right. Anyway, let's go and see what Jobst wants from us. Ya ben atı giydirecektim. Beni niye kestin ki?
My lords, Sürprizlerle dolu Christ's oyun. blessings on you all. And on you, Lord Capon. And this is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Redzig. Came as a bit of a surprise to young Henry, too. This gentleman here is John II of Liechtenstein, a member of my council. I'm honored, gentlemen. Come join us. Margrave Jobst was just about to tell us the reason for his visit. Your Grace? I'm sure we're all agreed, Your Graces, that all this unrest must come to an end. This kingdom needs a king. Question is, which king? My cousin, Wenceslas IV, who is being held in captivity. I have to confess, my lord, that your answer surprises me a little. If I'm correctly informed, until recently you sided with your other cousin, Sigismund. That I cannot deny, and I have always stated my position plainly. But times have changed. How have they changed, Your Grace? Sir, Konuş reis, there konuş. is one thing on which we undoubtedly concur, that King Wenceslas, unfortunately, did not inherit his father's gift for governing. Sadly, his failures have cost Bohemia, the nobles, and our whole Luxembourg family a great deal of money and effort. How did the king let it go so far, damn it? It's in his temperament. He cares only for wine, women, and the hunt. A king, in fact, who never wanted to be king. Then why didn't he just let his brother have the crown? Young sir, the crown weighs heavy when there are duties to be performed, but to surrender it means giving up great privileges too. But he did surrender power to his brother. When things started getting out of hand, Wenceslas appealed to Sigismund for help in restoring order. What you're saying, Wenceslas has invited him here? This is starting to make my head spin. Actually, it makes sense when you think about it. Sigismund wanted to re-establish the power of the whole House of Luxembourg. He thought if he helped Wenceslas win the imperial crown, in return his brother would help him become the king of the Romans, and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him. Sigismund would govern, while Wenceslas could carry on doing what he was best at, enjoying the life of the imperial court. Why wasn't Wenceslas crowned Holy Roman Emperor long ago? He was already elected king of the Romans. All he had to do was go and let the Pope put the damn imperial crown on his head. Who knows? Maybe he'd prefer hunting and consorting with bathhouse wenches to spending time with the Pope. Well, so would I must admit. Sigismund's plan seemed sound enough, but it didn't quite work out, did it? It worked for a while. He and his brother reached an agreement. Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation. But then Wenceslas realized he would just be a puppet with a crown. I must say, Margrave Jobst, Wenceslas and Prokop behave rather like naughty children in need of a good clout about the ears. Sigismund would agree. He was already planning his rule of Bohemia, and all of a sudden, the rug was pulled from under him. I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation kicking and screaming if he had to. Just like a naughty child, as you say. So he abducted him and your brother Prokop too, if I heard correctly. Correct. And you helped him do it, if I heard correctly. Yes, your graces, it's true. I was there when Sigismund abducted Prokop. I thought everything could somehow be settled, that we could make my brother see sense. But Sigismund just wanted to put an end to the dispute once and for all, whatever the cost. There was nothing I could do to stop him. And that's one of the reasons why I'm here. Ya sizden krallı olmaz. Hiç bok olmaz ya. Boşuna The worst uğraşmayın. of it is that it was all for nothing. Instead of putting a stop to the revolt, it escalated it, and the result is this chaos we have today. That's true enough, sir. But I must admit now, I'm not sure what your position is. The king is incompetent, but we must protect him? The simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslas's faults, we have no one else. So we'll have to make do with his idleness. People like him, though.
But what can we do now? Sigismund has the League of Lords behind him. Otto von Bergolf, Heinrich von The Rosenberg. situation has gotten completely out of control. Now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice. So now Bergolf is on your side. Are we to assemble an army together with him and face Sigismund on the field of battle? We're not in Hungary now. Such affairs may be settled elegantly, without unnecessary hostilities or expenses. I have negotiated an alliance with the Hungarian bishops, the Polish, and of course the Czech nobility, against Sigismund. Every day he is losing the ground under his feet, and that's why I need your help too. Yine bize bulaştın yani işin sonunda. What kind of help, though? Sigismund has a massive army, and Rosenberg, Berghof, and Prague are behind him. Do you have an army you could face him with? But that's not what I mean at all. There's been a revolt against Sigismund in Hungary, partly due to my efforts, and now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown, which is a very risky enterprise, or hold on to the Hungarian one. He can't have both. And there's a tough struggle awaiting him in Hungary. I'm not sure he'll win, and Rosenberg and Berghof know it too. They're not stupid. If the Bohemian nobility stands together, they will turn. We are men of little consequence, Margrave. Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslas. Sir Divish came within a hair of the same fate. Even Rattay is defenseless against Sigismund and the League of Lords. What's more, Your Grace, King Wenceslas languishes in captivity in Vienna. He can't rule too well from there. And what do you propose? To sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes like scarlets? We have to put a stop to this senseless war. Evet, And bak do bu you konuda know, haklısın. sir, what the true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment, so you'll have to ask them yourselves. Yes. Why not? I'll go and visit Berghof at his castle and we'll see what he tells me. You know, that's not such a bad idea, young sir. True. Though a little risky. I doubt Berghof would harm a blue-blooded envoy. And you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning. Then we'll decide what to do next. Kıyafete bak, I'll masadaki hope you tek çirkin compose a biziz ya. letter to him. I'd Bak like kan Henry içinde to üstü come başı with me. dağılmış. Why not? He's proven himself an able investigator, and he'll also be a good bodyguard if anything should happen. And I'll send Sir John here to Gutenberg to be my eyes and ears there. I believe both your reports will help us get a better grip on the situation. When can you set out? Just as soon as I pack my things. Excellent. Margrave Jobst and I will draft a letter. Get ready, and we'll meet back here. Beni bir bırakın da artık işime gücüme gideyim be kardeşim ya. Vallahi billahi ya. Aldınız, esir ettiniz burada kaç dakikadır? 10 dakikadır esirim ya. Lan çıkamıyorum da. Salın lan beni buradan, çıkarın lan. What isn't really the issue. The question is how. İkinci We John. need to learn where they stand on liberating the Abicim, king ne and istiyorsunuz ousting ya? Sigismund. If they'll make trouble or join our side, but So, it looks like you're off on a... Yes. I don't want to dampen your spirits, my boy, but watch out. These are evil times, and who knows... Don't worry. I know. You've shown you can fend for yourself, but you'll be there to make sure nothing untoward happens to him. Keep your eyes peeled and your ears wide open. Rest assured, Father. And don't get embroiled in anything else. Just hand over the... Yes. Kesin karışacağız bu arada. Bergov is at Trotsky Castle. It's 3 days' ride from here, so unless you hit a snag along the way, you'll be... I'm getting a bit lost in the Luxembourg lineage. The Luxembourgs have ruled the Empire and Bohemia for almost 100 years now. Wenceslas and Sigismund are his sons, but by different mothers. But instead, they've been in a bitter armed... Wenceslas also had another brother, the youngest, John of Görevi. Who is he really, this year? The cousin of King Wenceslas. Until recently, he was allied with the League of Lords. I don't know what led him to do it, and one can't... But he really is the leader of the... I'm
I'm a bit concerned so many people seem to think so little. But he can be very fiery and you can't just abscond. Who is this Prokop? Yop's brother, the king's cousin. He and Yop's, then, they were allies for a while, betrayed politics. The League of Lords and that Berghoff were often... The lords of the powerful houses. Heinrich of Rosenberg, Otto of Berghoff, Heinrich of Raden. They abducted the king years ago and made him bow to their will. They got up, but now it seems that Sigismund's behavior is starting to rub them up the wrong way. That's about all. Very well. Take the... Şu sana bir konu daha var, onu danışabiliyor muyum? Danışamıyorum. Peki. That's about all. Uç Bey'i neredesin? Uç Bey'i. Mektubu ver. I believe we have written it well, gentlemen. Without a doubt. No one could deduce from this whether we are Sigismund's allies or foes. I must travel back to Brno now, but soon I will go to Brandenburg and I will stop here on the way back. By then, Sir Capon should be back and we can discuss how to proceed. Right. Before you leave, my lord, there is one thing that gives me no rest. Why did Sigismund come as a foe? It makes no sense. If I may, sir, I think I can explain. Hadi bakalım. Oh, please enlighten us, young sir. I live not far from Hungary, where Sigismund reigns. It is a savage country, and the constant war with the Turks has hardened the people. They need a monarch with an iron hand. So when Sigismund felt the wind of revolt, he reacted as he would at home. Only what works on the Hungarian nobles does not work here in Bohemia. Bringing order is one thing, but slaughtering and pillaging with a horde of barbarians quite another. What purpose does that serve? But Sigismund did give the Bohemian nobles a chance to take his side. It was only when they refused his ultimatum that he lost patience and took to the sword. Ya hikaye yapıyor As bunlar for ya. the barbarians, he could afford nothing better. The Hungarian nobility would gain nothing from joining his campaign in Bohemia. He didn't have enough coin for a regular army, and so he recruited the Cumans. What he does not pay them, they make up for in plunder. But in the end, he didn't have enough to even satisfy the Cumans. That's why he raided Kuttenberg and Skalitz. He wanted the silver. That makes sense. My lords, how's the letter coming along? It's done. Then we can be on our way. Now remember what we said, boy. All you have to do is deliver the letter, listen to the answer, and come back here. Kesin kışkırtacağız bu arada. Don't provoke Berghoff in any way. Provoke? Me? Never, uncle. Ya kesin kışkırtırsın. Senin doğru yaptığın bir iş yok şu hayatta ya. Farewell, your graces. Come, Henry, my men are waiting. Bizim at yalan oldu galiba. Wish you Godspeed. Oyun salmadı bir yani. Bir at alayım ya. Arkadaş. Tamam. Gideriz gideriz. Gideriz de. Ya beni bir sal, Allah rızası, ben gitmek istiyorum ya. Allah Allah. Nereye gideceğimi de şaşırdım. Babacım şimdi gitmek zorunda mıyız ya? İşim var, işim. At yapacağım. Köyü kurtaracağım. Hans. Birader sal beni, bak ben gitmek istemiyorum şu anda. Gelmiyorum ben. Beni zorla. Açsana lan. Gerçekten sinirim bozuluyor şu an. Bekleyin lan, işiniz ne? İşim var benim. Atı yapacaktık, atı. Aslında köyü de yapabiliriz de neyse. Lan. Ya bir sal beni be kardeşim ya. Derdin ne senin ya? Hiçbir kısmını anlamadım. Beni rahat bırak. İçeri gel, içeri. Reis koş 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 koş.
Adamla aynı hızda koşuyorsun. Koşsana ya. Nerede dövsek şunu? Gizli bir yerde şurada. Yok. Kafasız. Gel gel. Üstüne varsa bu kadar önemli. Göreceğiz. Seni bir kuytuya çekeyim. Gel. Gel 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 gel. Gel yavrum gel. Göndereceğim gel. Ne beni rahat bırakmıyorsunuz lan siz? Burada oyun bitmiş geliyorsun bana yine musallat oluyorsunuz ya. Sallan beni. Gel gel. Daha bitmedi hadi. Öksür öksür. Eşşoğlu eşek. Ne oldu yoruldun mu? Kılıcı çektin ayvayı yedin. Bedelini ödeyeceksin bunu. Diyorsun lan. Niye beni rahat bırakmıyorsunuz? Neden? Ha? Neden rahat bırakmıyorsunuz lan beni? Neden? Allah Allah ya arkadaş. Huzur verin ya. Ama oyunu şey yapacağım yani beni bir salın. Zorla bitirecek oyunu. O bitirmiyorum ulan. İşim var. Kantaka'yı giydirmemiz lazım önce. Ya birkaç tane daha yapılacak görev var aslında da. Onlarla ne bileyim zaman kaybedeceğim gibi geliyor. Evet şimdi bizim atçı nerede? Umarım doğru yere gidiyoruz. Yuva mı keşfettik? Hemen halledelim. Nerede ama? Gördüm. Örümcek ağı çıktı. Pardon abla. Kusura bakma. Köylü. Niye böyle dönüp duruyor burası? Ha burası mekan olarak tamam. Seyis'i bulsak. Seyis nerede? Neredesiniz arkadaşlar? Burası değil galiba ya. Burası mı acaba? Daha değişikti. Burası böyle bir yer değildi ya. Bakayım başka nerede var? Görev veren diyor. Peki. Sanırım şurası ya. Burada görev var galiba. Aynen atış alanı var. Tamam geç. Geç bize seyis lazım. Yok seyis falan aramıyorum abicim. Mark. Nereden alacağım ben bu ata eşyaları acaba? Bir Mark var burada. Başka kimse yok ki. Abi çok ilginç ya. Gerçekten şu oyunda bazı şeyleri bulamamak beni öldürüyor. Yani bu kadar mesaim var bu oyunda. At için şey bulamıyoruz. Olaya bakar mısın? Nerede olabilir diye bakıyorum. At tüccarı güzel. Merhamet'te varmış. At tüccarı atın eşyalarını satar herhalde. Kimse de önümü kesmiyor ha. İlginç bir şekilde. Dövsek birilerini. Ne oldu lan?
Nereye gidiyorsun? Ya sen hep beni rahatsız ediyorsun ha. Tamam şimdi. Buraya gidiyoruz. Kim bakıyor buraya kardeşim? Biri yok mu ya? Allah'ım çıldıracağım ya Rabbim. Yok, atın üstüne alacak bir şey bulamıyorum. Adamları bulamıyorum. Hah, dayı sen kimsin? I hope I can. Good luck to you. Allah'ım çok şükür. Yani. Avcı yeri. Bir eğer çantası. İki eğer çantası. Dört eğer çantası. Tamam, dört eğer çantalı bir tane. Bunu aldık. Eğer örtüsü. Bu zebra gibi mavisi varmış. Kafalıkla şey ayrı olanı var. Beyaz var. Şu dizgiyi de alalım. Süvari dizgisi. Şövalye mahmuzları. Bunu da aldım. Nal da aldım. Ondan sonra dizgi aldık mı? Dizgi almadık. Bir dizgi alalım. Süvari dizgisi aldık. Hangi örtüden alsak acaba? Kırmızı beyaz güzelmiş. Tamam. Tamam, her şeyi aldık. Sana satabileceğimiz bir şey var mı? Aa, bunu satamam. Bunu alabilirsin. Biraz fiyatı şey yapalım. Lan o kadar da pahalı değilmiş ya. Bu kadar zaman boşuna almamışım. Tamam, şu an fena değil. Bir şey satmıyorum sana. Lanet olsun. Ver. Şimdi bunları nasıl takacağız? Yardımcılar. Eğer takımı. Bunlar basiti. Ata mı atmam gerekiyor? Ata taşı. Ha, ata koyacağız galiba önce. Hı, seyahat nalı. Suar dizgisi. Galiba bu kadar. Şimdi. Heh, şimdi oldu. Tamam. Duvar dizgisi, seyahat nalı, eğer örtüsü. Oh be. Sonunda. Peki. Şimdi bunları vücut zırhı, kafa zırhı. Aa. Bir saniye. Gel buraya. Onları bulamadık. Bunlar örtü. Neyse, çok önemli değil ya. Tamam, en azından bir şeyler yaptık. Satalım. Hadi güle güle. Gel bakalım. Oh be. Antaka, sonunda seni güzel bir ata çevirdik ha. Ucuz da oldu. Dönüşte ufak farklılıklar var. Şimdi kanka seni hallettik. Bir de köye gidelim. Bakalım neler yapabiliyoruz. Eksik neyimiz kaldı. Sanırım köyü yapamayacağız çünkü para kazanacak bir şey olmuyor. Önümüzü kesmiyorlar haydutlar. Ama elimden geleni yaparım. Herhalde buluruz ya bir şekilde parayı. İksir yapıp satsak yine çıkartırız bir yerden. Bu güzel oldu ya. Bir saniye. Ne kadar paramız var? 12k. Envanter diyelim. Bak hepsini. Tamam. Bir kitaba bakalım. Yapıldı. Genişletilmiş belediye binası yapabiliriz. Size de bir şey kaldı mı? Duvar resimleri yapılacak galiba bir de. Başka? Demirhane. Fırın yapıldı galiba. Kasap. Ahır yapılacak. Karakol yapılacak. Daha 20-30K'ya ihtiyacımız var sanırım. Bakalım neler yapılıyor. I want to build. Certainly. Muhafız binası. Guards to. It's impossible. Nasıl imkansız oğlum? Ha, dur şimdi bir dakika. Demir ocağı var mı? Plenty. Evet, demir ocağımız yok. Ne dedi manyak? I want to build. Certainly. We'll need plenty of tools, and they'll need repairing too. So we have to have a blacksmith. Let's go to the site. Kalk. Aa, turnuva var. Süper. Ben şurayı yaptırırım. Bu bölümü bitiririm. Turnuva yaparız. Turnuvaya gideriz.
Sonra oradan biraz daha para kazanırız. Uzun zamandır turnuva olmuyordu ya, güzel oldu. Koş koş koş. Nereye yapacağız demirciyi acaba? Burada alalım. Böyle çok. Hem demirci getirmemiz gerekecek. Buraya demirci yaptığımız zaman. Nereye yapacaksın? Bayağı koştun ha. Buraya mı yapacaksın? Güzel, buraya iyi olur. We're going to build. Indeed. Başla. I'll just quickly check. We've still got. Güzel, artık demircimiz de var. Güzel. Buranın... bilye taşımız var. Bir de bilye yapalım. Nerede bilye taşı? Burada bir yerde gözüküyor. Aynen. Az dinlen. Tamam, bu kadar yeter. Evet, kılıcımızı da bileledik. Bugün köyümüze demirci kurduk. Ondan sonra atımıza sonunda zırh aldık. Onca bölümün sonunda. Bu demirci mi? Al da demirci, güzel. Şimdi diğer bölümde köyü yapmaya odaklanacağım. İstediğim zaman aslında oyunu bitirebiliriz tabii ki ama köyü de bitirelim hazır oyunu kadar ilerlemişken oyunda. Neymiş? Turnuva. Bir dahaki bölümde büyük ihtimal turnuvadan başlayacağız. Hiç yolculuğu falan göstermeyeceğim. Zaten bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü haydutlar artık önümüzü kesmiyorlar burada. Belki keserler. Şu anlık bilmiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.